Yani hiçbir uçak kumandasını bıraktıktan sonra çakılmaz. Bir şekilde uçarak yeri bulur diyeyim ben size. Öncelikle yapmamız gereken uçağımızı uçurmak. Uçağın motorları gitse dahi her türlü uçağı siz uçurmaya devam ediyorsunuz. Manuel olarak uçurabiliyorsunuz. Bir kuş misali. Full power tam gazı verdi. Uçak bizi bir geri çekti. Ben yani tek o uçaktan o performansı beklemiyorsunuz. Ben Allah dedim. Uçmak bana göre çok harika bir duygu tabii ki. Yani bu bir haz diyebiliriz. Çünkü şöyle, aslında bakış açısına göre değişir. Eğer idealse bu, bir idealse harika bir duygu. Fakat bunu maddi bir amaçla, maddi bir motifle yapıyorsanız çok çetrefilli ve zor bir eğitimi ve çalışma süreci var. Mesai saatleri oldukça flexible. Çok erken kalkıp çok geç yatabiliyorsunuz. Stres altında çalışıyorsunuz. Yani eğer gerçekten bir kazanç amacı güdüyorsanız bu size bir zaman sonra zulüm olarak geliyor. Fakat bir idealse her andan zevk alıyorsunuz. Yani o gece kalkıp uçuşa gitmek dahi çok büyük keyif veriyor. Zaten bu ideali gerçekleştirdikten sonra maddiyat otomatikman kendi başına geri geliyor yani. Ayrıca şunu da ekleyeceğim. Bir zaman sonra zaten uçağa o kadar çok alışıyorsunuz ki tipi fark etmeksizin uçağın her parçası bir uzvunuz gibi oluyor. Özellikle kontrol yüzeyleri. Yani iniş takımları ayaklarınız gibi oluyor. Şuraya konayım, buraya konayım. Artık o kadar hassas şey yapabiliyorsunuz. Uçağı indirebiliyorsunuz veya kalkarken dönüşlerde yani arka kanadı kullanmak, işte röviyeyi kullanmak bir bütün oluyorsunuz. Şöyle ben bunu kendi biraz da tabii teknik boyut önemli. Biraz da kendi yorumuma katacağım. Uçak kazalarının çoğunda yanarak ölümle sonuçlanıyor. Bu da büyük uçakların veya birçok uçakta bu jet ısın yani yakıt tahliye sistemi pek yok büyük uçaklar dışında. Şöyle, uçak zaten tek başına kendi uçma prensibine göre yapılmış, dizayn edilmiş. Yani hiçbir uçak kumandasını bıraktıktan sonra çakılmaz. Bir şekilde uçarak yeri bulur diyeyim ben size. Hatta tarihte de bu Adnan Menderes rahmetli bir uçak kazası geçiriyor ve düşüyor fakat ölmüyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Bana göre yangın uçak kazalarındaki ölümün en birinci sebebi. Düşmeyle birlikte yani bu oran biraz azalır. Ben öyle görüyorum. Biz eğitim sürecinde bütün eğitimlerini görüyoruz. Instrument rating diye bir eğitimimiz var bizim. Yani avioniklerle, uçuş aletleriyle görmeden uçuş diye tabir ediyoruz bunu. Sisli havalarda, yağmurlu havalarda veya görüşün olmadığı havalarda biz bu aletlere inanarak, bu aletlere güvenerek, bunları doğru set ederek uçuşumuzu planlıyoruz. Seyir sefer yardımcıları yani yerdeki antenlerle, işte havalimanındaki antenlerle olsun, radyo vasıtasıyla bu uçuşlarımızı sağlıyoruz. Türbülans konusuna gelince de türbülans konusu şiddetli hava akımlarına maruz kalmamızdır. Yani bir hava boşluğu, işte havanın olmadığı bir yer yok zaten yani havada. Şöyle tabir edebilirim düz mantık. Bir ırmak düşünün ama uzunluğu atıyorum 20 kilometre, 30 kilometre, eni 15-20 kilometre gibi derinlikleri de var. Ve bunlar çok kuvvetli hava akımlarına sahipler. Ve biz bunları girmeden yakalayamıyoruz. Sadece forecastlerimiz, tahminlerimiz var. Ama buna girdiğimiz zaman eğer uçağımızın bu donanımı varsa dijital ekranda bunu görüp önleme yapabiliyoruz. Ya üzerine çıkıyoruz ya yön değiştiriyoruz. Bir şekilde bunu önleyebiliyoruz. Bunların hızına göre sarsıntısı da limit dahilinde veya limit dışında oluyor. Şimdi icra ettiğimiz operasyon da bizim düşük hızlarda ciddi manevra yaptığımız operasyonlar, yangın operasyonları. Uçağın kalkış ve iniş evreleri en hassas olduğu evreler. Çünkü iniş kontrollü bir düşüştür. Kalkış da kontrollü bir şekilde uçağı havaya bırakmaktır. Tabii bunların limitleri var, bunların eğitimleri var, bunların performansları var. Yani doğru bir şekilde kullanırsanız hiç problem olmaz. Teknik problem dışında ve bazen de pilotaj hatası olabiliyor. Hız kaybetmesi, havada pilotun istemeyeceği bir şey. Biz buna stall diyoruz. Onun dışında her yerde olabilir ama yine de dünyanın en güvenli ulaşım aracı uçak. Havada motor yangınında dediğim gibi her uçtuğumuz uçağın eğitimini alırken bunun yeterliliğine sahip oluyorsunuz ve bir type rating adı altında alıyorsunuz. X bu uçağın type ratingini aldıktan sonra o uçağın tamamının hakimsiniz demektir bu. Örnek veriyorum bir motor yangınında uçağı uçurmaya devam eder. Diğer pilot checklisti alır ve motor yangınıyla alakalı ilgili tüm acil durum prosedürlerini uygularlar. Bu şekilde de yangına müdahale ederler. Zaten uçaklar çift motorlu uçaklar tek motorun desteğiyle en güvenli havalimanına inecek şekilde tasarlanmış, dizayn edilmiştir. Aslında görevlerin hepsi yerden ayağınız kesildikten sonra hepsi büyük bir risk taşıyor. Bizde klasik bir tabir vardır. Her uçuş ilk uçuş şeklinde. Yani bununla alakalı örnek verecek olursam şöyle söyleyebilirim. Safety pilot olarak yani öğrenciye nezaret ettiğim bir uçuşta öğrenci arkadaşımla birlikte Çorlu Meydanı'ndan havalandık. Bu kendisinin sorumlu pilot uçuşu yani piloting command 100 saat her hava şartında farklı meydanlara inmek kaydıyla bir görev icra ediyorlar. Bunu yaparken ben kendisine nezaret ediyordum güvenlik pilotu olarak. Çorlu Meydanı'ndan kalktık. Rotamız Büyükçekmece. Devamında Tekirdağ ve tekrar Çorlu Meydan olacaktı. Tıngır mıngır gayet güzel kalktık gidiyoruz. Büyükçekmece'deki bizim havacılık istasyonlarımız var. Yer istasyonlarımız, yer yön tayin ettiğimiz. Onu check ettik.
ettik, gördük. Daha sonra Tekirdağ rotasına oturduktan hemen sonra birdenbire motorlarda kırmızı ışıklar, sarı ışıklar yanmaya başladı. Caution'lar, işte tek motorlu uçak, warning'ler yanmaya başladı. Öncelikle yapmanız gereken soğukkanlı olmak. Bu sizi zaten %50 hayatta tutar. Her şeyde böyle. Havacılıkta bilhassa böyle. Gerçi her durum için acil durum prosedürleri var. Öncelikle yapmamız gereken uçağımızı uçurmak. Uçağın motorları gitse dahi her türlü uçağı siz uçurmaya devam ediyorsunuz. Manuel olarak uçurabiliyorsunuz. Bir kuş misali. Uçağımızı tuttuk, uçurduk. Arkadaşım checklisti kullandı. Ben uçağı uçurmaya devam ettim. Bunu bir şekilde yaptık, hallettik. Çok da fazla irtifa kaybetmeden uçağı çalıştırdık geri. Tek motorda ama çok fazla bir irtifa kaybetmedik ciddi bir şekilde. Daha sonra Çorlu Meydan'a divert yani zorunlu devam etme kararı aldık. Güvenli bir şekilde indik. Zaten uçak sonra da bakıma gitti. Bunun gibi başka bir uçuşumda yine aynı şekilde başka bir öğrenci arkadaşımla güvenlik pilotu olarak uçarken aynı şekilde Çorlu'ya gene yaklaşıyoruz. Çorlu hava sahasına girdikten hemen sonra radyo failure, communication failure yaşadık. Tamamen gitmişti. Tabii bununla alakalı prosedürler var. En tehlikelisi aslında bu. Yani motor gitmesi de tabii tehlikeli, yangın da çok tehlikeli fakat blind flight yani kör uçuş daha tehlikeli. Bunun bazı prosedürleri var. Meydan turunda, meydan paterninin belli bir irtifa üzerinde meydana yaklaşıyorsunuz. Kendinizi kuleye gösteriyorsunuz. Bütün ışıklarınız açık. Daha sonra kule buna inanıyor, anlıyor ve size yerden yani kulenin içinden renkli ışıklarla size bilgi veriyor. Kırmızı, yeşil, flaşlar var. Buna göre iniyorsunuz veya inmiyorsunuz. Biz bu prosedürü gerçekleştirdik güvenli bir şekilde. Tabii o an problem şu, aktif pisti bilmeniz gerekiyor. Yani pist tersine de inebilirsiniz. Başka bir uçakla karşı karşıya gelebilirsiniz. Onun için de bizim yerde teknik destek aldığımız bazı ekipmanlar var. İşte windsock, rüzgar çorabı, rüzgarın yönünü gösterir. İşte T-bar, pistin yine yönünü gösterir. Biz bundan yön tayin ederek paterne dahil olduk güvenli bir şekilde ve inişimizi gerçekleştirdik. Yangın pilotu Orman Genel Müdürlüğü emri altında yangın operasyonlarında görev yapan hava araçlarında çalışır. Uygun su kaynağından alınması ve uygun bir şekilde ateşe atılmasını yönlendirir. Bu amfibik diye tabir ettiğimiz hem suya hem karaya inen uçaklar, yani havalimanına inen uçaklar, buradan su ikmali yapan uçaklar. Bir de ayrıyetten tanker adını verdiğimiz normal yangın uçağı sadece havalimanından ikmal yapan ve bunların tonajları var belli boyutlarda. Ya da yangın helikopteri. Yangın helikopteri de harici bir torbayla, biz buna Bambi bucket diyoruz. Elastik bir malzemedir. Batabileceği her su çukurundan veya her su kaynağından su alabilir. Minimum 5'e 5 bir yerden, 5 metre derinliğinden. Yeter ki batsın. Ebatları var. 2,5 ton atanı var, 7 ton atanı var, 15 ton atanı var. Helikopterin büyüklüğüne göre, hafif sınıf, orta sınıf büyük helikoptere göre bu suyu alıp atabiliyorsun. Aynı zamanda yangın pilotunun görevleri arasında navigasyon, suyun dediğim gibi optimum bir yerden, optimum bir su kaynağından alınıp ateşe en uygun şekilde rüzgarı ve dumanı hesap ederek atılmasını yönlendirmek, sağlamaktır. Aynı zamanda yer ekipleriyle ilgili koordinasyon ve biz biliyorsunuz yabancı ekiplerle de çok ciddi çalışıyoruz. Ekibimizin %80'i yabancı zaten. Onlarla ilgili koordinasyon, onların ihtiyaçları ve operasyonun güvenli yönetilmesini sağlıyoruz yani. İlk eğitim pilotajla alakalı özel bir uçuş okuluna kaydoldum. Pilotajla alakalı yer dersleri ve uçuş derslerini aldıktan sonra mezun oldum. Uçmaya merakım aslında bu her uçmayı seven insanın içinde olan bir şey. Doğuştan geliyor. Fakat bu bir dönem insanın içinde evrilip daha sonra çıkıyor. Özellikle küçükken havalimanlarına giderdik, bakardık. Arabalar kadar uçakları da çok seviyordum. Uçak maketi yapmayı çok seviyordum. Yani bu 90'lı yıllarda her yerde de yoktu. Bu kadar yaygın değildi. Alışveriş olsun, teknoloji olsun doğal olarak. Yeşilköy Havacılık Müzesi'ne gelip o zaman Cihangir'de Beyoğlu'nda oturuyorduk. Özellikle uçak maketi alıp zevkime göre boyuyordum. Onları birleştirip koleksiyon yapıyordum. Tavana misnelerle asıp uçma efekti veriyordum kendi kendime. Tabii bu daha sonra içimizde evrildi. Ben 35 yaşımda pilot oldum. Havacı olan birkaç yakınımın yönlendirmesiyle pilot olmaya karar verdim. Fakat problem şu, maddiyat çok büyük sıkıntıydı. Bankalardaki eğitim kredilerini araştırdık. İpotek destekli eğitim kredileri veriyorlardı. Bunu kullanarak uçuş okuluna yazıldım. Fakat liseyi bitirmişim. 1997 yılında müfredat tamamen değişmiş. Hiçbir şekilde 17 sene boyunca hiçbir şekilde kitabın kapağını açmamışım. Ve 34 yaşında kitabın kapağını açtım. Sıfır İngilizce, sıfır teknik bilgi, sıfır akademik geçmiş. Öğrenmeyi de bilmiyorsunuz çünkü müfredat değişmiş tamamen. Ve bu şekilde İngilizce bir uçuş okuluna kayıt oldum. Herkes bir çalışırken ben 5 çalıştım. Arkadaşlarım, devrelerimin hepsi ya mühendis, ya asker, ya pilottu. Onlarla birlikte her dersten sonra hepsinin yanına giderdim. İşte sağ olsunlar bana destek oldular, bırakmadılar. Birlikte çalıştık. Hem İngilizce öğrendim, hem uçmayı öğrendim, hem matematik öğrendim o yaştan sonra. Yani başardım. Ayrıca okulun mezun veren ilk 3. pilotuyum bizim okulumuzun. Artı şöyle bir durum daha söyleyeceğim. Eğitimin yarısında benim okulum iflas etti. Ben Yunanistan'da Avrupa lisansı almak için Yunanistan'a gitmiştim. 13 dersi geçtim. 18 ayım çöpe gitti. Geldim Türkiye'de, Mevla nasip etti, dirayet verdi. Türkiye'de yeniden başladım. Yani böyle çok aksaklık yaşadık. Pandemi süreci. Yani biz bayağı bir havacılık sıkıntı çekti. Biz de buna bağlı olarak sıkıntı çektik. Şu an Orman Genel Müdürlüğü emri altında yangın pilotu olarak çalışıyorum. Fakat Türk Hava Yolları mülakat sürecim devam ettiği için Türk Hava Kurumu personeliydim. Ve onların da desteğiyle şu an işimden ayrıldım. Mülakatlara devam ediyorum. İlk uçuşum oldukça heyecan vericiydi. Bayan bir hocam vardı, Pelin Hoca. Kulakları çınlasın. İlk uçuşumu onunla yaptım. Uçak tek motorlu eğitim uçağı, 2 kişilik.
Fakat ilk kez kumanda alıp ilk kez onu yaşadığınız için başlıyoruz. Geldik pisti ortaladık. Hoca dedi tamam Cliff or take off, kuleye de bilgi verdik. Gazı açtı biraz, işte gösteriyor bana tabii. Sonra full power tam gazı verdi. Uçak bizi bir geri çekti. Ben yani tek o uçaktan o performansı beklemiyorsunuz. Ben Allah dedim. Her şeyi bıraktım tabii, hoca kullanıyor. Sonra işte pistte yalpalamaya başlıyorsun ister istemez, ufak uçak. Çekti burnunu, kalktık. Acaba dedim bıraksam mı ben bu işi? Ondan sonra geçmişim aklıma geldi, işte bahsettiğim gibi. Hayır dedim. Bir de öyle bir özelliğim var, mutlaka sonuca ulaşırım. Mantıklı bir şekilde tabii. Ondan sonra onu yendim ve 5 dakika sonra harikaydı her şey. Pilot olacaklara eğer gerçekten bir kere istemeleri lazım. Çünkü bu yol çok meşakkatli ve çok çetrefilli, gerçekten öyle. Zaten daha önce bahsettim, seviyorlarsa, istiyorlarsa asla vazgeçmesinler. Tabii ki maddiyat bu işin temelini oluşturuyor. Ama onu bir şekilde aşıyorlar. Ben de aştım. Hiç yoktu yani, olmazları oldurduk. İmkansızları imkanlı hale getirdik. Hiçbir şey bilmiyorlarsa benden birazcık ilham alsınlar. Yani ben 17 yıllık bir gayreti bir düşünsünler. Vazgeçmemelerini istiyorum. Güzel bir dünya. Bu işin sonu yok çünkü. Olmadığınız bir yerin de üzerinde yaşıyorsun. Yani bu işin sonu uzay yani. Uçağa o kadar çok alışıyorsunuz ki tipi fark etmeksizin uçağın her parçası bir uzvunuz gibi oluyor. Özellikle kontrol yüzeyleri. Yani iniş takımları ayaklarınız gibi oluyor. Şuraya konayım, buraya konayım, artık o kadar hassas şey yapabiliyorsunuz. Uçağı indirebiliyorsunuz veya kalkarken dönüşlerde. Yani arka kanadı kullanmak, işte röviyeyi kullanmak.